Nurdan Albayrak Eroğlu kanalımdan ve mutfağımdan herkese merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere annemin yıllardır yapmış olduğu tam ölçülü aşure tarifim ile geldim. Tarifimin içeriğine geçmeden önce kanalıma abone olup bildirim zillerini de açmayı unutmayın lütfen. Şimdi sizleri çok fazla bekletmeden tarifimin içeriğine geçmek istiyorum. Herkese iyi seyirler dilerim. 1 kilogram kadar yarmayı bir gece önceden 3-5 suda iyice yıkadım ve üzerine su geçinceye kadar bu şekilde beklettim. Aynı şekilde 1,5 su bardağı kadar da kuru fasulyeyi yine birkaç suda yıkadıktan sonra üzerine geçinceye kadar su ilave edip bunu da bu şekilde bir gece önceden beklettim. 1,5 su bardağı kadar da nohutum vardı. Bunu da yine birkaç suda yıkadım ve üzerine geçinceye kadar su ilave ettim. Bir gece beklettim. 1 kilogram kadar toz şekerimiz var. 1,5 su bardağı kuru üzüm, 1,5 su bardağı dut, 1,5 su bardağı portakal kabuğu bu şekilde küçük küçük doğradım. Yine 1,5 su bardağı kadar da yer fıstığımız var. Kabuklarını soydum, ayıkladım. 1 su bardağı kadar fındık içim var. Böyle ortadan ikiye kestim. 1 su bardağı kadar da ceviz içi. 100 gram kadar kuru kayısım var. Bu şekilde küçük küçük doğradım. Yine 100 gram kadar da kuru incirim var. Bunları da aynı şekilde küçük küçük doğradım. ...20 gram kuru kuş üzümü, 20 gram dolmalık fıstık, 1 adet kabuğu soyulmuş elma, böyle 25-30 tane de karanfili bu şekilde elmanın üzerine saplıyorum. Bunu tenceremizde kaynatırken alması kolay olacak. Bu şekilde yapmanızı tavsiye ederim. Bütün karanfilleri bu şekilde üzerine takıyoruz. Siz dilerseniz karanfili direkt çorbanın içine de atabilirsiniz eğer içerisinde kalmasını istiyorsanız. Tamamını bu şekilde takacağım. Yine 2 adet kabuğu soyulmuş küçük küçük doğranmış elmalar var. Kararmasın diye de üzerine su ilave ettim. Şimdi sırasıyla çorbamızı pişirmeye başlayacağız. Kuş, dut ve kayısı ve incirlerimin üzerine kaynar su ilave edeceğim. Portakal kabuğu ve cevizleri de ayrı bir suda haşlayacağım. Diğer malzemeleri de çiğden koyacağım. Şimdi tenceremin içerisine kuru fasulye ve nohutlarımı aldım. Ocağımın altını açtım. Üzerine geçinceye kadar su ilave ettim. Aşure yapacağım tencereye de yarmaları alıyorum. Bütün çorbayı bu tencerede kaynatacağız. Kuru fasulye ve nohutlarımızı kaynadıktan sonra süzeceğiz. Ama yarmayı kesinlikle süzmüyoruz. Kendi suyunda olacak. Üzerine geçinceye kadar kaynar su ilavesi yapıyorum. Portakal kabukları ve cevizleri de bu şekilde küçük tencereye aldım. Bunları da ayrı bir suda haşlayacağım. Nohutlar haşlandı. Kuru fasulyeler de bu şekilde. Cevizleri haşladım, süzdüm. Birkaç sudan geçirdim. Siz dilerseniz kabuklarını soyabilirsiniz. Yine portakal kabukları da haşlandı. 2 kere haşladım portakal kabuklarını. Yarmalar hala haşlanmaya devam ediyor. Ayrı bir tencereye de bu şekilde kaynar suyum devamlı kenarda hazır. Çorbanın suyu eksildikçe su ilavesinde bulunacağım. Bir saattir yarmalar bu şekilde haşlanıyor. Çorbanın tüm malzemelerin pişme süresi yaklaşık 3,5 saat olacak. Ara ara da karıştırmaya özen gösterin, altı tutmasın. Üzerine haşlanmış olan kuru fasulyeleri sudan geçirdim, ilave ediyorum.
Nohutları da aynı şekilde üzerine ilave ediyoruz. Kaynamış suyu da üzerine ilave ediyoruz. Çorbanızın koyuluğuna göre su ilavesi yapabilirsiniz ama kaynar su olsun. Devamlı kenarda bir kaynar suyunuzu bulundurun. Soğuk su ilavesi yapmıyoruz. Soğuk su ilavesi yaparsanız nohutlar, fasulyeler ve yarmalar tekrar sertleşecektir. Bu yüzden kaynar su eklemeniz önemlidir. Benim kullanmış olduğum bu tencere 45 santim çapında, yaklaşık 35-40 litrelik bir tencere. Ben yaklaşık olarak 25 litrelik bir aşure çorbası hazırladım. Kapağını yarım açık bırakıyoruz. Kesinlikle tamamen kapatmayın, taşma yapar. Kuru üzüm, dut, kayısı ve incirlerin üzerine kaynar su ilavesi yapıp bu şekilde bir yarım saat bekletiyoruz. Daha sonra bunların suyunu süzeceğiz. Ondan sonra çorbamıza ilave edeceğiz. Direkt koyarsanız çorbanız kararır. Bunlar bu şekilde yarım saat beklesinler. Az önce hazırlamış olduğumuz elma ve karanfilleri bu şekilde çorbaya bırakıyorum. Üzerine yine tekrardan su ilavesi yapacağım. Dediğim gibi suyu siz tamamen sizin kendi kontrolünüze kalmış. Çorbanızın koyuluğuna ve şeyine göre kendiniz ayarlayabilirsiniz. Bu şekilde üzerinde biriken köpükleri de mutlaka alalım. Bunlar bakliyatların gazı. Bunları alırsanız midenizde şişkinlik, yanma yapmaz. Ve ayrıca çorbanızın rengi daha berrak olur. Köpükler biriktikçe ara ara mutlaka alın. Ben köpükleri almaya devam ederken buraya kadar gelmiş olan siz değerli takipçilerimden her zaman olduğu gibi ricam, yorumlara kalp olur, emoji olur veya tarifim hakkında farklı bir fikriniz varsa bunu da benimle paylaşabilirsiniz. Ayrıca videolarımı da sevdiğiniz kişilerle paylaşarak bana bu şekilde destek olabilirsiniz. Videolarımda yapmış olduğum tariflerde elimden geldiği kadarıyla püf noktalarını vermeye çalışıyorum. Ama yine de aklınıza takılan herhangi bir durum olursa yine bunu da yorumlara yazarsanız gördüğüm zaman sizlere mutlaka dönüş sağlarım. Malzeme listesini de yine videonun altındaki açıklamalar bölümünde tam not olarak ekleyeceğim. Oradan bakıp not edebilirsiniz. Elma ve karanfil yaklaşık yarım saattir çorbanın içerisinde kaynadı. Bunu bu şekilde içerisinden alıyorum. Çok fazla bekletmiyorum. Karanfil çorbaya acı bir tat verebilir. Şimdi kaynar suda bekletip süzdürdüğüm üzümlerimi ilave ediyorum. Çorbayı mutlaka ara ara karıştırın, dibini tutmasın. Kuş üzümlerini de ilave ediyorum. Yaklaşık yarım saattir üzümler kaynadılar. Şimdi üzerlerine doğramış olduğum kayısıları ilave ediyorum. Haşlayıp
süzdürdüğüm portakal kabuklarını da ilave ediyorum. Siz dilerseniz portakal kabuğu ilave etmeyebilirsiniz ama portakal kabuğu gerçekten ayrı bir tat, lezzet katıyor. Dilerseniz portakalın suyunu da ilave edebilirsiniz. Kapağını yine yarım olarak bırakıyorum. Yaklaşık bir yarım saat kadar daha kaynattım. Şimdi elmaları ilave ediyorum. Çorbamız artık indirmeye yakın. Bir 5-10 dakikası kaldı. Dutları ilave ediyoruz. Kuru incirleri. Bunları mümkün olduğunca çorbayı indirmeye yakın ilave edelim. İlk aşamada koyarsak çorbanızın rengi kararma yapabilir. Zaten kaynar suda beklettiğimiz için yeterince yumuşamışlardı. Çorbanın kaynarlığıyla da çok fazla kaynatmaya gerek kalmadan kendisi içerisinde şişip yumuşayacaklar. Fındıkları, fıstıkları ve cevizleri ilave edeceğiz. Fındık, fıstık ve cevizleri daha diri seviyorsanız çorbayı indirmeye yakın koyabilirsiniz. Ama yumuşak seviyorsanız ilk etapta da ekleyebilirsiniz üzümlerle birlikte. Ben hafif biraz diri sevdiğim için çorbayı indirmeye yakın ilave ettim. Bir 5 dakika bunlar bu şekilde kaynayacaklar. Son olarak da şekerimizi ilave edeceğiz. Bir 5 dakika daha kaynattıktan sonra tenceremizin altını kapatıp çorbayı dinlendirmeye bırakacağız. Ben 1 kilogram kadar şeker kullandım. Siz damak tadınıza göre çok şekerli seviyorsanız şeker oranını arttırabilirsiniz. Veya şekerli fazla sevmiyorsanız düşürebilirsiniz. Çorbanın şekerini anlamak için mutlaka bir kaseye bir kepçe kadar alıp kenarda soğuttuktan sonra tadına bakın. Çünkü sıcakken şekerin oranı anlaşılmayabilir. Çorbamın altını kapatıp dinlendirmeye bırakıyorum. Çorbam ilk sıcaklığı geçti, yeterince dinlendi. Şimdi kaseleri alıyorum. Gördüğünüz gibi rengi çok fazla kararmadı. Malzemeler de eşit bir şekilde oldu. Siz bu meyvelerin haricinde hurma ekleyebilirsiniz. Ya da aklınızda başka meyveler varsa onlardan da ilave edebilirsiniz. Ben bu şekilde hazırladım. Sizler tarifimin son halini izlerken ben de bu arada sizlere veda etmiş olayım. Bir tarifimin, bir videomun daha sonuna geldim. Umarım tarifimi beğenmişsinizdir. Tarifimi beğendiyseniz mutlaka beğen butonuna basıp ve kanalıma hala abone değilseniz ücretsiz bir şekilde kanalıma abone olabilirsiniz. Videolarımı da sevdiğiniz kişilerle paylaşarak bana bu şekilde destekte bulunabilirsiniz. Bir başka video ve tariflerde görüşmek üzere. Hoşça kalın, sevgiyle kalın.